Direkt senin performansından başlayacağım, tamam mı? Bizim modumuz performanstayken kamera, funda, ata, kamera. Tamam mı? Gözümüz böyle buralarda dolaşabilir ama gözümüzde kamerayı aramayalım. Yani net bir bakış olsun. Funda, ondan sonra net kamera. Tamam mı? Klip çekimi gayet keyifli gidiyor. Setup'ımız zaten bir setup çekiyoruz. Işıklarımızı vesaire her şeyimizi astık. Dekorumuzu kurduk. Şu ana kadar bir sorunla karşılaşmadık. Gayet keyifli gidiyor. Klip çekmenin aslında en büyük zorluğu zaman sıkıntısı diyebilirim. Çünkü genel olarak bütün klipleri bir günde çekiyoruz. Ve bir güne bütün bir dünyayı sığdırmak, bunun matematiğini sağlamak birazcık zor olabiliyor. Ama tabii ki her zorluğunda bir çözümü var. Üstesinden gelinecek bir yöntemi var. Bunları da zaman içerisindeki tecrübelerle üstesinden gelerek bir güne sığdıracak şekilde hallediyoruz. Klip çekmek zevkli mi? Klip çekmek çok zevkli çünkü bana göre her klip ayrı bir dünya kurmak demek. Her klibimde bambaşka dünyalar yaratıp bambaşka hikayeler ele alıyorum. Bu yüzden hiçbir şekilde işe gelmişim gibi gelmiyor bana. Tamamen aslında çok keyif alarak yaptığım bir hobi ya da bir aktiviteye gidiyormuş gibi hissediyorum. Daha önce kimlerin kliplerini çektiniz? Aslında benim 150'nin üzerinde klibim var. İsimleri sayacak olursak Uzi, Label C5, Eftalya, Diyarpala gibi isimler uzayıp gidiyor yani. Uzi ile beraber çektiğiniz klibi nasıl tasarladınız? Uzi klibi birazcık daha mekanı gösterdiğimiz bir klip oldu. Dubai'de çekimlerini tamamladık. Hayatımız para. Genel olarak bir performans klibi yaptık. Zaten mekan çok iyi olduğu için üzerine bir oyun yazıp tekrardan hikayeleştirmek istemedik. Mekanı ve sanatçıyı ön plana çıkartacak şekilde bir performans klibi tasarladık. Uzi nasıl biri? Gayet çalışması keyifli. Halktan, mahalleden, semtten biri. Gayet iyi biri. Onunla çalışmak nasıl bir duyguydu? Çok keyifli çünkü Uzi çok başarılı. Yani Uzi'nin streamleri milyonlara ulaşıyor oluşu vesaire sanatçı ekibini de destekler. Bu noktada çok başarılı bir noktada buluyorum ve bu başarılı ismin altında kendi ismim yazdığı için de gurur duyuyorum. Level C5 ile çektiğiniz klip var. Onda Kartal'da B Plato'da çektiniz. Evet, Kartal ve Plato bizim evimiz gibi zaten. İkinci evimiz diyelim yani. Bu klipten birazcık bahseder misiniz? Bu klibi nasıl tasarladınız? Çekimler nasıl gitti? Şarkı bir kere çok güzeldi. Aslında çok farklı bir tarz denedik. Bu ikisinin harmanlanıp ortaya konulan iş beni zaten ilk dinlediğim andan itibaren çok heyecanlandırmıştı. Güzel günler benden fazla uzak. Yollardayım ama yine tuzak. O klibi tasarlarken aslında bütün sahnelerinde, bütün setuplarında çok farklı anlamlar var. Misal veriyorum, İşte label'ı yukarıdan gördüğümüz etrafında Yunan heykeli kafalarının olduğu sahne. Benim gerçekten üzerine böyle 2 gün düşünüp bulduğum bir sahne oldu. Ya da Eftalya'nın arkasında dolaşan silüetlerin onun psikolojik durumunu ifade ediyor oluşu, maskeli insanlar vesaire. A'dan Z'ye çok uzun bir süre çalışıp hazırlandığımız bir klip oldu ve benim yani dönüp arkama baktığım zaman çekmekten en keyif aldığım işlerden biri oldu. Bu klibin bütçesi diğer kliplerinize göre biraz daha yüksekti bildiğim kadarıyla. Evet. Çekimler sırasında kullandığınız her aksesuar da buna göre değişti. Bu ekrana ne kadar yansıyor sizce? Ekrana yansıyan bence kurulandan kesinlikle %20, %30 daha fazladır her zaman. Ama kurulan da düşünülenden %30 daha düşüktür. Yani siz %100 olarak tasarladığınız bir workflow'u %70 olarak görebiliyorsanız siz başarılısınız demektir. Bunu diğer meslektaşlarım da zaten katılacaktır. Bu noktada da ben bu klip içinde kendi tasarladığımın %70'ine %80'ine yaklaştığıma inanıyorum. Çünkü içim çok rahat. Hem sonuçlardan hem aldığımız geri dönüşlerden sanatçılar tarafından olsun. Herkes gayet memnun. Benim için en önemlisi bu. Günümüzün en popüler sanatçılarıyla çalışmışsınız aslında. Bu sanatçılarla çalışmak size bir gurur veriyor mu? Kariyer olarak kendini kanıtlamış, kendini bir konuma getirmiş insanlar tarafından tercih ediliyor oluşum beni gururlandırıyor, beni mutlu ediyor. Ama ben hiçbir projemde no name ya da celebrity olarak kimseyi ayırmıyorum. Yani benim için gerçekten herkes ünlü yani. Bu işi yapmak isteyen, kameranın karşısına geçip bana güvenip, bana inanıp, klibini bana emanet eden herkes benim için aynı. Müzik sizin için ne ifade ediyor? Müzik aslında benim için ışınlanma gibi bir şey. O kulaklığı taktığınız zaman o melodiler sizin sinir sisteminizdeki nöronları etkileşime soktuktan sonra sizi bambaşka bir dünyaya götürüyor. Müzik çok büyülü bir şey yani kulaktan alınan bir uyuşturucu gibi geliyor bana açıkçası. O yüzden müziği hem üretmek hem müziği dinlemek, müziğin herhangi bir yerinde olmak, klibini çekmek çok büyüleyici bir alan benim için. Bir müziği dinlediğiniz zaman, bir şarkıyı dinlediğiniz zaman mutlaka ya ben bu şarkıya klip çekecek olsaydım nasıl çekerdim acaba diye kendinize sürekli
bu düşünceler içerisinde buluyorsunuz. Buna da zaten mesleki deformasyon diyoruz. Bizim de en büyük handikapımız bu açıkçası. Bu o müziği sadece müzik olduğu için dinlemek değil de ya aslında bu müziğin bu yükseliş noktasında böyle bir sahne olsaydı çok güzel olurdu gibi düşünürken buluyorsunuz kendinizi yani. Amatör sanatçıların neler tavsiye edersiniz? Amatör sanatçılara her zaman hayal kurmayı tavsiye ederim. Kesinlikle kendini o sanatçı en üstte hayal etmeli. Misal veriyorum, çok ünlü bir sanatçının konser videosunu izliyorsa ya ben buralara gelebilecek miyim acaba? Ya ben buralara gelemem ki? Ya da ben hiçbir zaman bu sahnelerde şarkı söyleyemeyeceğim gibi düşünceleri tamamen kafasından atıp çok net bir şekilde hedefe bakıp bir gün ben de bu sahnede şarkı söyleyeceğim, bir gün ben de bu konuma geleceğim diye öncelikle kendini bu şekilde telkin etmesi gerekiyor. İnandıktan sonra gerisi zaten teferruat. Gerisi çok çalışma, çok üretme, istikrar sağlama. Gerisi bunlar. Ama en önemlisi o amatör sanatçının kendine inanması ve hayal kurması. Kendini o sahnede hayal etmesi. Film yönetmeyi düşündünüz mü? Düşündüm yani öyle bir geçmişim de var benim. Sinema filmi ama rejideydim yani yardımcı yönetmenlik, reji asistanlığı vesaire geçmiş dönemde. Şöyle abi açık konuşmak gerekirse sinema filminden ben uzak duruyorum her zaman. Çünkü aslında çok yapmak istediğim bir şey. Müzik klibi ağırlıklı çalışmaya başlayınca çalışma temponuz çok seri ve yorucu oluyor. Zaten bunların arasında bir sinema filmi sıkıştırmak mümkün değil. Sinema filmi alınacaksa bu sefer müzik kliplerine ara vermek gerekiyor. Ki bu benim çok istediğim bir şey değil yani çok soğutmamanız gerekiyor kendinizi piyasadan. Ve günlük olduğu için aslında benim için daha az yorucu oluyor. Çünkü bir sinema filminin süreci en az 6 ay. İşte hazırlanması bilmem nesi falan filan. O yüzden müzik klibi bana daha safe, hızlı geliyor. O yüzden bunu tercih ediyorum. Peki hocam ben röportaj için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Görüşmek üzere. Çok Kendinize iyi Görüşmek bakın. üzere.